Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışı hazırlayabileceğiniz harika bir tarifim var. Domatesleri yıkayalım arkadaşlar. Daha sonra domatesleri ister 4'e ister 8 parçaya ayırın. Ben görmüş olduğunuz gibi armut domates kullanıyorum. Siz istediğiniz farklı domates kullanabilirsiniz ama armut domatesi daha lezzetli oluyor. Sap kısımlarını biraz alıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde domateslerimizi doğruyoruz. Yapımı oldukça pratik, tadı harika, nefis bir öneri arkadaşlar. İster kahvaltıya, isterse sos olarak da değerlendirebilirsiniz. Kış için sürekli hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif oluyor. Ekmeğinizi bana yiyeceğiniz efsane bir lezzet. Ben bugün sizlere göstermek için 3 kavanoz hazırladım. Daha fazla hazırlayabilirsiniz. Sizler beni bu tarifi ilk defa tanıyorsanız lütfen yorum kısmında belirtmeyi, henüz kanalıma abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Kanalımda her gün video paylaşıyorum arkadaşlar. Her evde bulunan malzemelerle oldukça basit. Ben bugün 1 kilo domatesten hazırlayacağım tarifimi. İçerisinde fesleğen ve kekik kullanacağız arkadaşlar. Çok yakışıyor. Domateslerini bu şekilde doğradım ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum. Videoda görmüş olduğunuz gibi dizeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra üzerine biraz tuz serpiştireceğim. 1 çay kaşığı kadar, ardından 1 çay kaşığı kadar toz şeker, çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı. Zeytinyağı çok az gezdiriyoruz arkadaşlar. İsterseniz bu aşamada kullanmayabilirsiniz de. Ardından biraz kuru fesleğen. Fesleğen yerine isterseniz kekik veya biberi de kullanabilirsiniz. Biraz fesleğeni serpiştiriyorum. Ardından domateslerimi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ortalama 45 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Fırının orta tarafında kontrollü olun. Domateslerimizi fırına gönderebiliriz. Diğer taraftan sarımsakları hazırlayalım. Ben bu tarif için bir baş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakların kabuğunun kolay bir şekilde çıkması için de suyun içerisinde bir 5-10 dakika kadar bekletiyoruz. Bıçak yardımıyla sarımsağın kabuklarını çıkartalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde uğraşmadan kolay bir şekilde çıkartıyorsunuz. Sizler beni bu tarifi ilk defa izliyorsanız lütfen henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Çok lezzetli bir öneri oluyor arkadaşlar. İster kahvaltıda tüketin veya makarna sosu, dip sos olarak da kullanabilirsiniz. Çok lezzetli, harika bir kokusu ve tadı var. Sarımsak kabuklarını hızlı bir şekilde ayıralım. Ardından tekrar sudan geçirelim ve küçük küçük doğrayalım. Bu tarifi ilk defa kanalımda izlediysen lütfen yorumlarda yazmayı unutma. Domateslerin fırından çıktı arkadaşlar. Henüz sıcakken hızlı bir şekilde kavanozlara dolduralım. Kavanozu alıyorum arkadaşlar. Ben küçük bir kavanoz kullandım. 5-6 tane domates ekledikten sonra üzerine sırayla biraz tuz, kekik, sarımsak ilave ediyorum ve zeytinyağı. Videoda görmüş olduğunuz gibi 2 diş kadar sarımsak ekledim. Çeyrek çay kaşığı kekik ve biraz da tuz ilave ediyorum. Bir kavanoz için toplamda 1 çay kaşığı kadar tuz kullandık. Ve zeytinyağı miktarı da yarım çay bardağı kadar arkadaşlar. Ben kavanozu çok doldurmadım arkadaşlar. Çünkü kavanozu açtıktan sonra 2-3 gün içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Ben azar azar kullandım. Videoda görmüş olduğunuz gibi de biraz ekledikten sonra üzerine geçecek kadar biraz da zeytinyağı ilave ediyorum ve kapağımızı da sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Henüz domatesler sıcak. Bunu hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Diğer kalan kavanozları da aynı şekilde tamamlayacağız. Ben bugün sizlere göstermek için 1 kilo domatesten hazırladım. Daha fazla da hazırlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde tamamlıyorum.
Sarımsak zeytinyağı içerisinde yumuşuyor arkadaşlar ve hiçbir şekilde kokusu olmuyor ama aroması yağa geçiyor. Sizler beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız lütfen yorum kısmında belirtmeyi, taraf hakkında da görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Sizleri merak ediyorum ve yorumlarına da değer veriyorum. Kalanları da aynı şekilde tamamlıyoruz. Mutlaka yeni bir kapak kullanın arkadaşlar ve kavanozun ağzını sıkı sıkı kapatın. İster güneş almayan karanlık bir odada veya buzdolabında saklayabilirsiniz. Efsane, harika bir tarif oldu. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Sizlere kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Rengi, tadı efsane arkadaşlar. İsterseniz çatal çatal veya ekmeğe banarak tüketebilirsiniz. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.